Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok farklı bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu mavi ve açık mavi olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Çok farklı, güzel, hoş bir patik oldu. Patiğimizin hanımlar hiçbir yerinde dikişimiz yok. Böyle ayakkabı tarzı güzel bir model. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bölümden başlayacağız hanımlar. Ön bölümden açık mavi ipim ile başlıyorum. İpimin ucunda hemen şöyle bir miktar bir ip bıraktım. Hanımlar 63 adet ilmek atacağım. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 63 ilmek atalım gelelim. 63 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen kenarımıza şuraya bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Ardından diğer ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Artık ön yüzde tam ortadan artırmaları başlatacağız hanımlar. 63 tane ilmeğim var. Tam ortadaki bir ilmeğin etrafından artırmalar yapacağız. 63 ilmeğim var. Ortadaki bir ilmeği ayırınca geriye 62 ilmek kalıyor. 62 ilmeği de yanlara eşit paylaştırınca 31'er ilmek düşüyor. Öncelikle ortaya bir ilmek ayıracağız hanımlar. Şöyle ayıralım önceden. Şu 4, 8, 12, 16, 20, şurası 25, 26, 27, 28, 30, 31 ilmek ayırdım. Şöyle işaretleyici takacağım. İşaretleyiciniz yoksa iğne falan da ip falan da takabilirsiniz. Buraya 31 ayırdık. Hemen ortadaki bir ilmeğin şöyle bir ilmek yanına tekrardan bir işaretleyici takıyorum. Bakın şu yanlarda 31'er ilmek var. Hatta diğer taraftaki ilmekleri de sayalım emin olun. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bakın bir ilmek de burada 31. Bu ortadaki bir ilmek bizim artırma yapacağımız yer. Şimdi hanımlar bu yandaki ilk 31 ilmeğimizi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenardaki 31 ilmeğimizi örüyoruz. Saymaya gerek yok. Zaten sayarak ayırmıştık. Her defasında kenara 31 ilmek öreceğiz. Ortadan artırma yapacağız. Bakın işarete kadar ördüm. Şimdi tekrar bu işareti sağ şişime alıyorum. 31 ilmek kenara ördük. Bakın hemen artırma yapıyorum. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Şu kenardaki 31 ilmek bakın işaretleyiciye geldim. Hemen ondan önce tekrar artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime taktım. Kalan 31 ilmeğimi örüyorum. Yanlarda 31 ilmek sabit kalıyor. Ortadan artırmaları bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 2 ilmek artırdık. 65 ilmeğimiz oldu. Toplam 63 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek artırınca ilmek sayımız 65 oluyor. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde artırmalarımızı yaptık. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmayacağız hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sadece artırdığımız ilmeklerin yönünü değiştirerek öreceğim. Bu artırdığımız yerlerde delik görüntü oluşmasın diye.
Bakın yine işarete kadar ördüm. 31 ilmeğimi işaretimi sağ şişime aldım. Bakın artırdığım ilmeğin yönünü şöyle değiştiriyorum. Çaprazlamasını örüyorum ki dediğim gibi burada delik görüntü oluşmasın diye. Ortadaki bir ilmeğimi de ördüm. Tekrar bu artırdığım ilmeğin yönünü değiştirip yine haroşa örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi yine haroşa örüyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. İlk artırmamızı yaptık. Dediğim gibi arka yüzde artırma yapmıyoruz. Evet, şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık şu bağcıklarımızın geçtiği bu deliklerimizi yapacağız. Bu sıramızda ipimi şöyle önden alarak geçirdim. Bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu bağcıklarımız için bu deliklerimizi yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum tekrar. Öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Artır kes bir düz ör yapıyoruz. Artırıyorum. Kesiyorum. Bir düz ördüm. Artırdım. Öndeki ikiyi kestim. Bir düz ördüm. Artırdım. Öndeki ikiyi kestim. Bir düz örüyorum. Artırdım. Öndeki ikiyi kestim. Bir düz. Devam ediyorum. Artırdım. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Bir düz ördüm. Artırdım. Öndeki ikiyi kestim. Bir düz ördüm. Tekrardan artırdım. Öndeki ikiyi kestim. Hanımlar bakın şeye kadar geldik. İşaretleyicinin önündeki ilmek kaldı. Buradaki iki ilmeğimi normal düz ördüm. Tam bu orta bölümlerde bakın şurada. Bağcık geçmeyeceği için artırma yapmıyoruz. İşaretleyiciyi tekrar sağ şişime aldım. Yine artırmamı yapıyorum. Bu defa ortaya 3 ilmek ördüm. 1, 2, 3. Tekrar artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Şimdi bu tarafta da yine bu deliklerimizi yapacağız. Burada hanımlar önce 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Buradaki artırmalı deliklerimizi yapacağız. Bakın işaretleyiciden sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrardan artırıyorum. Kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Kesiyorum. Bir düz ördüm. Artırdım. Kestim. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki ikiyi kestim. Bir ilmek düz. Artır. Öndeki iki ilmeği kes. Bir ilmek düz ör. Artırdım. Kestim. Bir düz örüyorum. Artırdım. Kestim. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Kestim ve kalan iki ilmeğimi normal düz örüyorum. Evet, öndeki bağcık geçecek bu deliklerimizi de yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi aldıktan sonra bunları normal düz örüyorum. Bakın bağcık geçecek delik ilmeklerimizi artırdığımız ilmekleri normal örüyoruz. Burada delik görüntü oluşacak. Buralardan bağcıklarımız geçecek. Buradaki yandaki 31 ilmeğimi yine bu şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Kenarda işaretleyiciye kadar arka yüzde haroşa örüyoruz. Bakın işaretleyiciye kadar olan 31 ilmeğimi ördüm. İşaretleyiciyi sağ şişime aldım. Bakın artırma yaptığımız bu ilmeği yönünü değiştirerek örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi normal ördüm. Tekrar bu artırma yaptığım ilmeğin yönünü değiştirerek şöyle çaprazlamasına ördüm. İşaretleyiciyi sağ tarafa aldım. Ve kalan 31 ilmeğimizi yine bakın şöyle haroşa olarak örüyoruz. Böylece bakın şurada bir delik bir görüntümüz oluştu hanımlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyorum.
Sonuncuyu da ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyoruz. Buradaki artırmalarımızı da yaptık. Bakın ortada ilk başta bir ilmek vardı. Her artırmada 2'şer ilmek artıyor. Burada 5 ilmek oldu. Yine artırmalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Öncelikle şöyle ipimi aldıktan sonra kenarda tırtıklı görüntü oluşmasını sağlıyoruz. İpi böyle alarak. Şimdi bu işaretleyiciye kadar olan ilmeklerimizi hanımlar haroşa örelim gelelim. Evet, iki işaretleyiciye kadar olan 31 ilmeğimi ördüm. İşaretli çekiyorum. Yine ortadan artırma yapıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Ortadaki 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamızı yaptık. İşaretleyiciyi aldıktan sonra yandaki 31 ilmeği öreceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını haroşa ördükten sonra ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Biz bu artırma işlemini hanımlar bakın şimdi ortada 3, 6, 7 ilmek oldu. Ortada 15 ilmek olacak hanımlar. Ortada 15 ilmek olacak. Bu şekilde artırmaları yapacağız. Bu zamana kadar da hanımlar buradaki haroşa sayımız bakın şurada 1, 2, 3 diş haroşamız oluştu. 1, 2, 3. Burada 15 ilmek olana kadar da buradaki haroşa sayımız 8 diş oluyor. Şimdi burada toplamda şu orta kısımda artırdığımız bakın işaretleyicilerin arasında 15 ilmek olana kadar hanımlar artırmalarımızı yapalım gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım geldim. Tam iki işaretleyici arasında 15 ilmeğim oldu. Bakın 5, 10, 15. Bu aşamada şu şimdiki toplam ilmek sayısı da 77 oldu hanımlar. Artık işaretleyicilere gerek yok. Bunları çekebiliriz. Şöyle artırmalarımızı yaptık çünkü. İlmeklerimizi hanımlar diğer koyu mavi ipimizle örmeye devam edeceğiz. Hemen mavi ipimi ekleyeceğim burada. Bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum renk geçişi olduğu için. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra mavi ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şöyle şu kenarımıza düğümlüyorum. Artık hanımlar açık mavi ipimi de kullanmayacağım. Diğer koyu mavi ile devam edeceğiz. Açık mavi ipimi de kestim. Şimdi 77 ilmeğimiz oldu hanımlar. 77 ilmek ile bir diş haroşa öreceğiz buraya. Bu şekilde bakın iplerin ucunda şöyle gizleyerek yürüterek götürüyorum. Şöyle. Buraya 77 ilmek ile artırma falan yapmayacağız. Dediğim gibi normal bir diş haroşamızı öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Tekrardan geri döneceğiz. Arka yüzde de yine haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar. Mavi ipim ile koyu mavi ipim ile bir diş haroşamı ördüm. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Yani şu bölümü yapacağız. Buruna öncelikle 7 ilmek ayıracağız. Şişimde 77 ilmeğim var. 7 ilmek buruna ayırıyorum. Geriye 70 ilmek kalır. 70 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 35'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardaki 35 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ilmeğimi ördüm. 7 ilmek daha öreceğim hanımlar burnumuz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda bu kenarda da 35 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyoruz. Bu taban bölümünde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Hanımlar bu bölümde tabanımızda 27 ilmek olacak. 27 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. Şimdi bölümde orta bölümde 8 ilmek var. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim.
5, 6, 7, 8. Bir ilmekte kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Her sırada böyle yanlardan birer birer ilmek ekleyeceğiz. Şimdi de 11 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek kenardan örerek yine ortaya ekledim. 13 oldu. Bu şekilde hanımlar örmeye devam edeceğiz. Ta ki şu orta bölümde 27 ilmeğimiz olana kadar. Bu ortada 27 ilmek olana kadar patiğimizin taban bölümünü bu şekilde her sırada yanlardan birer ilmek ekleyerek örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, şu orta bölümde, taban bölümünde 27 ilmeğim olana kadar bu taban bölümünü ördüm geldim. Artık 27 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Bu tabanda ilmek artışı olmayacak, kesimler yapacağız. Şimdi en son ilmeğimi buradan çıkartmıştım, geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 27 ilmek vardı hanımlar. 26 ilmeği öreceğiz. 27'de kesim yapacağız. İlk sırada sayalım. Normalde saymaya bile gerek yok. Yeri belli zaten. Bakın şurada ayrık bir görüntü var. Şöyle bir boşluk görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Şu ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ilmek ördüm. 27. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi geri döneceğiz. Yine aynı işlemi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yeri belli zaten, 27 ilmeğin yeri. Şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 26 ilmeğimizi. İlmeklerimi örüyorum. 27 ilmek ile bu şekilde örmeye devam edeceğiz artık. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Yani 27. ilmek. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. 27 ilmek ile devam ediyoruz böyle. Tekrar geri döndüm kesimden sonra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 26 ilmeğimi öreceğim. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmeği, yani 27. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyoruz. 27 ilmek ile taban bu şekilde devam ediyor. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri döneceğiz. Aynı işleme devam ediyoruz. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar şu tabanda son bir kalana kadar öreceğim. Yani ilk 26 ilmeğimi öreceğim. 27. ilmekte de kesimimi yapacağım. Bakın sonuncu ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum hanımlar. Şimdi tekrar geri döndük. 27 ilmek ile bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ta ki şu sağ ve sol şişte kenarlarda 8'er ilmek kalana kadar. 8 ilmek burada kalacak. 8 ilmek de bu kenarda. Yanlarda 8'er ilmek kalana kadar tabanımızı 27 ilmek olarak bu şekilde örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 8'er ilmeğim kalana kadar tabanımı 27 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi bu 8'er ilmek vardı hanımlar. Ben bu ilmeklerimi
Öncelikle şöyle bir tığ yardımıyla ipe takacağım. Bunları bilek bölümünde tekrar kullanacağız. Şimdilik şöyle alıyorum beklemesi için. İlmeklerim kaçmasın diye şöyle bir ipe takacağım hanımlar. Bu ip de beklesin şimdilik. Evet, buradaki ilmekleri taktık. Şimdi hanımlar, bu aşamada ilmeklerimi 27 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. 27 ilmek ile bu ortaya bir diş haroşa öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa düşer. Bu 27 ilmeğimi örüyorum. Kesim yapmıyorum artık. Bakın 27 ilmeğimi ördüm. Hemen şurada kalan 8 ilmeği de yine aynı şekil tığ yardımı ile içinden ip geçireceğim. Dediğim gibi bilek bölümünü yaparken bu ilmeklerimizi şişimize alıp kullanacağız. Şöyle hemen ipin ucunu bağlayayım. Sökülmesin şöyle. Evet. 8 ilmekleri aldık. Şimdi hanımlar, burada şöyle bir işlem yapacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine bu 27 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ardından topuk kesimlerine başlayacağız. Patiğimizin topuğunu yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde kesimlerimiz başlayacak. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi burada yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. İlmek sayılarımız azalmaya başlayacak. Son 2 ilmeğim, son 3, çok özür dilerim. Son 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 3 kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmek eksildi. Burada 25 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Topuk kesim işlemini sadece ön yüze yapıyoruz. Her kesme işleminde ilmek sayısı ikişer ikişer azalıyor. Bu şekilde hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kesimlerimiz ön yüzde devam edecek yine. Kesme işlemini kenar ilmeğini ördükten sonra yapıyorum sağ kenarda. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrardan son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 3 ilmek kalana kadar. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Tekrar öndeki 2'yi kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 23 ilmeğimiz kaldı şimdi de. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra devamındaki ilmekleri normal haroşa örüyoruz. Kesim yapmıyoruz arkada. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar ön yüzde kesimler devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrardan son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi de 21 ilmeğimiz kaldı. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar kenar ilmeğinden sonra ilk 2 ilmeği keseceğiz. Sonra da son 3 ilmek kalana kadar sol kenarda da kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğini öreceğiz. Biz bu kesme işlemini hanımlar şişimizde 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi burada 7 ilmek kalana kadar topuğumuzu kesimini yapalım gelelim. Evet, 7 ilmeğim kalana kadar topuk bölümünü bu şekilde ördüm. Görüntümüz böyle. Şimdi tekrar ilmekler artmaya başlayacak. Şimdi şu bölümü yapacağız hanımlar. Şu arka bölümü yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimi yine örüyorum. 7 ilmeğimi.
Şimdi hanımlar hemen şu kenara bakın. Yanlarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. İlk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Burada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. Sonuncu ilmeği de ördüm. Ardından geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 9 ilmeğimiz oldu. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz. Tekrardan ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Burada hanımlar 4, 8, 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi öreceğim. 10 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Burada da hanımlar bakın bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Burada 11 ilmek oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. İlmek sayılarımız bu defa artıyor. İlmeklerimi tekrardan sonuncu ilmeği de ördüm. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi öreceğim sıra sonuna kadar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde örüyoruz. Bu defa sayalım kaç ilmek olmuş. Kenardaki ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 14. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından geri dönüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek tekrar ilmek çıkarttım. 15 ilmeğimiz oldu. Hanımlar biz bu işleme şişimizde tekrar 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yanları böyle ekleyerek gideceğiz bu defa. 27 ilmeğimiz olana kadar topuk bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar bu bölümü ördüm, geldim. Şimdi en son patiğimizin bu tabanını örerken 27 ilmek ile bir diş haroşa örüp ondan sonra topuk kesimine başlamıştık. Bu nedenle şuralarda bakın birer tane daha kenar ilmek yerimiz var. Buralardan da tekrar yine aynı şekilde ilmek çıkaracağız. Sağdan ve soldan bu bölümde 29 ilmek olacak. Şimdi tekrar en son buradan ilmek çıkartmıştım. İlk ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar yine bu 27 ilmeğimi örüyorum. Son kez birer tane daha ilmek çıkaracağız. Bu arka bölümde 29 ilmeğimiz olacak hanımlar. Şöyle 27. ilmeğimi ördüm. Hemen bakın bir sonraki kenar ilmek yerim var şurada. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. 28 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de 28 ilmeğimi örüyorum. Diğer kenardan bir ilmek de çıkaracağım. Bir ilmek de diğer kenardan çıkaracağım. 29 ilmeğimiz olacak. Sonra patiğimizin bilek bölümüne başlayacağız. Buralar haroşa olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Evet, şu 28. ilmeğim. Geri dönüyorum. Son kez hemen şu kenardan da bir ilmek çıkarttım. Şöyle 29 ilmeğimiz oldu. Hanımlar artık yanlardaki bilek bölümüne geçiyoruz. Bu ipe taktığımız 8'er ilmeği de artık şişlerimize alacağız. Şöyle. Şimdi artık patiğimizin şu arka bilek bölümüne geçiyoruz hanımlar. Bakın tam olarak şu bölüme. Bu bölümde yapacağımız işlem şöyle. 2 düz 2 ters lastik. Burada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 düz 2 ters öreceğim ilmeklerimi. Bakın 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Lastik uygulaması yapıyoruz bilekte. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 29 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. 2 düz örüyorum. 2 ters. 2 ilmek düz.
2 ters, 2 ilmek düz örüyorum, 2 ters, 2 ilmek düz ördüm. Hanımlar, şurada 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek şimdilik dursun. Hemen şuradaki ilmekleri de şişime alacağım. Çünkü buraları da kullanmaya başlayacağız. Bu ilmekler kesilecek artık. Şöyle ipimizi çekiyorum. 2 ilmeği tekrar aldım. En son 2 ilmek düz örmüştük. 2 ilmek ters öreceğim. Şu birinciyi ördüm. Bakın bu ikinci 29. ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini ters denk geldiği için tersten kesiyorum. Artık buradaki ilmekler de bu şekilde kesiliyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yanında bir düzüm var. Düz ördüm. 2 ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 29 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeği bu şekilde öreceğiz. 29. ilmekte kesimi yapacağız. Bakın 2 ters, 2 düz, 2 ters. Burada hanımlar bakın 29. ilmeğim düz denk geldi. Hemen şu yanda 8 ilmek vardı. Bunun ilkini alıyorum. İkisini keserek düzden keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Lastik örgüye devam edeceğiz. 29 ilmek vardı. 28 örüyoruz. 29. da kesimi yapıyoruz. Kenardan sonra 2 düz, 2 ters ilmeklerimi örüyorum yine. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Devam ediyorum. 2 düz. Bakın 2 tersim var. İlkini ördüm. Bu sonuncu ters ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini tersten kestim. Geri dönüyorum. Bakın burada 6 ilmek kaldı. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine aralardaki lastik örgümü yapıyorum. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyorum bu bölümde. Yine 28 ilmeğimi öreceğim. 29. da kesimimi yapacağım. Yanlardaki 8'er ilmek de azalmış oluyor birer birer her kesimde. 2 düz, 2 ters. Bakın bu sondaki ilmeğim düz denk geldi. Yandan da bir ilmek alarak ikisini düzden keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Bakın buralarda hanımlar 6'şer ilmek kaldı. Biz bu bölüme hanımlar şu yanlardaki 6'şer ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şişimizde sadece 29 ilmeğimiz kalacak. Patiğimizin bu bilek bölümünü bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlardaki ilmeklerin bitene kadar patiğimizin şu arka bölümünü tamamladım. Geldim, artık ilmeklerimi keseceğim ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet, ilmeklerimizi kestim hanımlar. Şimdi tığ yardımı ile hanımlar şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Artık 2 tane de zincir çekiyorum. İpimizi kestim. Hemen ipimin ucunu şu arka aralara girerek gizleyeceğim. Şöyle. Bir de zincir tekniğiyle tekrar bir düğümleyeyim. Sağlam olsun. Bu şekilde hanımlar ipimizi gizledik. Patiğimizi tamamladık. Şimdi bağcık bölümüne geçeceğiz. Ön bölümüne. Hemen şurada da bir başlangıç ipimiz vardı. Bu ucu da yine gizleyeyim hanımlar. Şöyle yine zincir tekniğiyle düğümleyerek bu başlangıçtaki mavi ipimizin ucunu da gizliyorum. Açık mavi ipimin ucunu. Şöyle ilmek aralarına girerek gizlemimizi yapıyoruz. Hani ayağı giydikten sonra bu uçlar çıkmasın dışarı. Hem patiğimiz sağlam olsun hem de çirkin bir görüntü oluşmasın diye bu şekilde gizliyoruz.
Artık şu fazla ipin ucunu da alıyorum buradan. Şimdi patiğimizin bağcık bölümünü yapacağız hanımlar. Bakın patiği şöyle tamamladık. Şimdi şunu yapacağız. Bunun için de şu koyu mavi ipim ile zincirimi çekeceğim. Zincir yapacağız hanımlar bağcıkta. Önce şöyle bir küçük halka oluşturup zincirimi başlatıyorum. Bu şekilde bakın şu birinci zincirim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde zincirimizi çekeceğiz. Ben şu modelime toplamda sayarak gittim. 220 tane zincir çektim hanımlar. Bu şekilde bu bağcığımızı yapalım gelelim. Evet, bu bağcık zincirimi yaptım geldim hanımlar. Artık ipimi kesiyorum burada. Şöyle. Şimdi bunu takacağız. Ben bu şekilde taktım hanımlar. Dilediğiniz şekilde bu bağcık bölümünü yapabilirsiniz. Dilerseniz şöyle ayağınıza giyerek yapın hanımlar. Ayağınızın ölçüsüne göre daha iyi ayarlamış olursunuz. Şöyle manken ayağı giydirdim ben. Manken ayağı göre ölçerek yaptım. Bakın şuralarda hemen bağcık için deliklerimiz vardı. Öncelikle şu üst bölümden ben nasıl yaptıysam o şekilde göstereceğim. Dediğim gibi sizler dilediğiniz şekilde bu bölümü yapabilirsiniz. Ayağınıza giyip bu bağcıkları takarsanız daha rahat olur. Yani ayağınızın ölçüsüne göre bağcıklarınızı ayarlamış olursunuz. Bakın hemen şuralarda şeyimiz var zaten. Bağcıklar için ayırdığımız delikler yapmıştık. Bağcık delikleri. Bunlara girerek böyle takıyoruz. İlk önce şöyle taktım zincirimi. Şöyle iplerimin ucunu eşitleyeceğim. Sanki ayakkabı bağcığı gibi dilediğiniz şekilde süsleyerek dekor vererek de takabilirsiniz. Şöyle ipimin ucunu şöyle eşitliyorum. Şöyle eşit gelsin diye. Şimdi hanımlar şöyle alttan üste doğru geçerek bakın. Çaprazlamasına böyle zincirlerimi takıyorum. Şöyle şunu da diğer ipimin ucunu da diğer tarafta alttan üste doğru çıkartıyorum. Şöyle bu şekilde gidiyor. Tekrardan şöyle alttan üste doğru bağcıklarımı takıyorum. Şimdi şurayı da bir sonraki sırasıyla bu deliklere girerek yanlarda 9'ar tane bağcık deliğimiz var. Sırasıyla böyle girerek yapıyoruz hanımlar. Bakın şöyle sıkıştırarak da gidebiliriz. Ayağı oturtmak için. Şöyle. Bakın bu şekilde devam ediyor. Yine bir sonraki yere giriyorum. Bakın şöyle. Alttan üste doğru ben bu şekilde yaptım. Yine burayı da alttan girerek şöyle diğer bağcığı çıkaracağım. Bu şekilde. Böyle devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde son yerlere kadar son deliklerimiz bakın burada. Bu şekilde bağcığımızı takalım gelelim. Evet hanımlar bağcıklarımı tamamladım taktım geldim buraya. Hani dediğim gibi ayağınıza giyerek bu genişliğini açıklığını ayarlayarak da yapabilirsiniz. Hemen iplerimi bağlayacağım şöyle. Evet patiğimizi tamamladık hanımlar. Çok güzel, çok şık, kolay bir modeldi. Üstelik gösterişli, farklı bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Hemen patiğimizi bir düzeltelim şöyle ayağımızda. Evet, patiğimiz böyle. Buyurun tabanımız, patiğimizin arka bölümü, yanlarımız. Model bu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.